Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda bu görmüş olduğunuz bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kahve çekirdeği, kahve çatlağı da denilen örgü modelinde uyguladım bu patiğimizde. Taban kısmı bakın bu şekilde ayağa oturan bir şekilde. Şöyle çok güzel bir bot patik, çorap patik de diyebiliriz buna. Gayet güzel oldu. Ayakta da çok güzel duruyor. Umarım sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte yaparız. Bu patiğimizin sayılarını hangi ay bebeklerimize uygundur? 6 aydan 1 yaşa kadar olan bebeklerinizi bu modeli yapıp ayaklarına giydirebilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Gerekli malzemelerim: tek renk bir patiklik ip kullandım. 3 mm şişlerim var. Bir adet de iğnem ve makasım var. Şimdi ilmek atarak başlayalım örgümüze. İpimi ben boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Atacağım ilmek miktarını da ilmeğimi bu şekilde bıraktım. Tek şiş üzerine ilmek atıyorum. 51 tane ilmek atarak başlayacağız. İlmeklerimizi ilk sıramızda atarken gevşek atalım, yumuşak atalım. Çok sıkıya ilmek atmayalım. Hem ilk sırada sizler için örmesi zor olur, hem de esneme payı olmaz. Bakın şu şekilde ilmekler arasında şu esneme payını olması gerekiyor. Çünkü bunun devamında haroşa örgü öreceğiz. Haroşa örgü de esneyebilen bir örgü türüdür. Bu yüzden ilmeklerimizi yumuşak, gevşek atalım. 51'e tamamlayalım. 51 tane ilmeğimi bu şekilde şişime attım. Başlangıç ipim bu tarafta. Burası örgümün arka yüzü. İlk ilmeği her zaman örmeden bir diğer şişime alıyorum. Ve sonrakileri ters olarak örmeye başladım. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmeği her zaman düz örüyorum. Düz olarak ördüm. Burası örgümün arka yüzü. Şu şekilde göstereyim. Şimdi örgünün ön yüzüne geçelim. Bakın alt kısmı daha düzgün. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum. Niçin bu şekilde yapıyorum? Kenarları daha düzgün ortaya çıkıyor örgümün. Aradakileri ters olarak örelim. Şu an bir diş haroşa sırasını oluşturmuş oluyoruz örerek. Bakın şu şekilde bir diş haroşa sırası oluşmuş oldu. Ben ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa sırasını bu şekilde oluşturuyorum. Toplamda bu şekilde 10 diş haroşa sırası oluşturalım. Evet, bakın böyle 10 diş haroşa sırasını tamamladım. Şöyle göstereyim sizlere. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane sıram oldu. Örgünün ön yüzünden sayıyorum. Şimdi örgümü 3'e böleceğim. 9 taneyi şöyle orta kısma bırakacağım. 51 tane ilmeğim var. 9 tanesi orta kısma. 42 tane ilmeğim kalacak. 21 tane bu tarafa, 21 tane bu tarafa ilmek ayıracağım. Şimdi ilmeklerimizi aynı şekilde ayıralım. Şimdi 21 tane ilmeğimizi örelim. Bu şekilde örerek ilerliyorum. 21 tane ilmeğimi bu şekilde ördüm. Şimdi ortadaki 9 ilmeği öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tanesini ördüm. 9'uncuyu örerken buradan bir ilmekle birlikte örüyorum. İkisini ters ördüm. Ve örgümü çeviriyorum. Örgümü çevirdim arka yüzünü. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tanesini ördüm. En sonuncu 9'uncuyla buradan bir ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Ve örgümü çeviriyorum. Örgümü çevirdim.
İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 taneyi ördüm. Şimdi 9'uncuyu öreceğim. Bakın artık 9. son ilmeğim diğerlerinden ayrılmış bir şekilde. Bununla buradan bir ilmeği de yanına alarak ikisini birlikte ters örüyorum. Örgümü yine çeviriyorum. Aynı işlemi devam ettiriyorum. Örgümü çevirdim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini örüyorum. Artık saymanıza gerek yok. Sonuncu ilmek, yani 9. ilmek diğerlerinden ayrılmış bir durumda zaten. Bakın bu şekilde. Arası bayağı bir boşluk oluyor. 9'uncuyla buradan bir ilmeği de yanına katarak ikisini birlikte ters örüyorum. Ve örgümü çeviriyorum. Aynı işlemi devam ettireceğiz. Bakın bu şekilde. Böyle örmeye devam edelim. Şimdi buradaki ilmek sayımı ve buradaki ilmek sayımı azaltarak ilerleyeceğim. 9 ilmek ortada sabit ilerleyecek. Bu tarafta 14, bu tarafta da 14. Ortada 9 ilmek olana kadar aynı şekilde örmeye devam edelim. Evet, bakın burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane ilmeğim kaldı. Ortada 9 ilmeğim var. Yine bu kenarda da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeğim var. Burayı ördükten sonra şuradan geriye döndüm. Burada artık 9. ilmeğimi şöyle alıyorum. Bunu tek öreceğim. Böyle tek ördüğümde burada bir açıklık oluşuyor. Bunu engellemek için şuradan bir ilmek çıkartıyorum. Bakın. Buradan bir ilmek çıkardım. Bu ilmeği bu 9. ilmeğimle birlikte örüyorum. Yine burada 14 ilmeğim var. Sadece şurada bir açıklık oluşmasın diye bu işlemi yaptım. Şimdi tek tek örüyorum artık. Sıranın sonuna kadar gidiyoruz artık. Çünkü iki tarafta da 14, ortada da 9 ilmeğimiz kaldı. Toplamda 37 tane ilmeğimiz var. Sıranın sonuna kadar örüyorum. Bu şekilde tamamladım. Şimdi bakın şuradaki delikli kısmı engellemiş olduk. Oradan bir ilmek çıkartarak ikisini bir ters ördük. Aynı işlemi burada da yapacağız. Şuradan bir ilmek çıkartıp buradaki ilmekle ikisini birlikte öreceğiz. Oraya gelince aynı işlemi tekrar edelim. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtik. İlmekleri şu kısma kadar bir gelelim. Ters olarak örelim. Evet, bakın şu ayrı olan yere geldik. Şimdi bu ilmeğimi aldım örmeden. Şuradan bir ilmek çıkartacağım. Böyle çıkarttım. Bunu da yanına aldım. İkisini birlikte ters ördüm. Ki ilmek arttırma, eksiltme yapmadım ve şuradaki delikli kısmın oluşmasını engellemiş oldum. Şimdi artık tek tek örüyorum. Saydığımızda 37 tane ilmeğimiz olacak elimizde ve 37 tane ilmek üzerine kahve çatlağı, kahve çekirdeği dediğimiz örgü modelini kurmuş olacağız. Bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi örgünün ön yüzüne geçiyorum. Ön yüze geçmiş oldum. Bakın. Şimdi artık model kurulumuna geçeceğiz. Şu kısmını ördük bakın. Şu kısmı tamamladık ve bu modelimizi çıkartacağız şimdi. Modelimiz 5'in katları üzerine kurulan bir model. 5'in katları şeklinde ilmeklerimiz olacak. Artı 2 ilmek daha ekleyeceğiz. Burada 35 tane ilmeğim var 5'in katı şeklinde. 2 ilmeğim daha var, 37. 37 ilmek üzerine modelimizi kurmuş olacağız. Şimdi modeli kuralım. Örgünün ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerini ters olarak ördüm. Sonrasında ilmeğimi arkaya geçirdim. 1 2 3 3 tane düz olarak ördüm. 2 tane ters örüyorum. 2 ters ördüm. 3 tane düz örüyorum. 1 2 ve 3. 3 tane düz ördüm. 2 tane ters örüyorum. 2 ters ördüm. 3 ilmeği düz örüyorum. 2 ters, 3 düz şeklinde böyle bu sırayı bir tamamlayalım. Evet, örgünün ön yüzünü tamamladım. 3 düz, 2 ters örerek en son bir ters,
Sonuncu ilmeği de düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İlmekleri göründüğü gibi öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki düz görünüyor. Onu düz örüyorum. Bir sonraki bakın 1 2 3 tane ilmeğim ters. Onları ters örelim. Bir sonraki 2 ilmeğim bakın böyle düz. Bunları düz örelim. 3 tane ilmeğim ters. Bunları ters örelim. 2 tane ilmeğim düz görünüyor. Onları düz örelim. Örgünün ön yüzünde ters ördüklerimi örgünün arka yüzünde düz olarak örüyorum. Tersi oluyor. Burada örgünün arka yüzünde de böyle 3 ters 2 düz 3 ters 2 düz olarak sırayı tamamlayalım. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi burada bir modeli yapacağız şimdi. İlk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ters, onu ters olarak ördüm. Şimdi 3 tane düz ilmeğim var. Şu 1 2 3. Üçüncü düz ilmeği şöyle bu şişime alıyorum. İlmeğimi uzatıp şu ikisinin üzerinden atlatıyorum bakın. Sonrasında serbest bırakıyorum. Ve düz ilmeğimi örüyorum. Şişime ipimi bir doluyorum. Diğer düz ilmeğimi de örüyorum. Bakın böyle yine 3 tane oldular. 2 tane tersimi örüyorum. 2 tane ters ilmeğim hep ters olarak ilerliyor. Şimdi yine 3 tane düz ilmeğime geldim. 1 2 3 şu sonuncuyu şöyle genişleterek diğer ikisinin üzerinden atlatıyorum. Bakın böyle atlattım. Atlattıktan sonra ipimi arkaya geçirip ilkini düz olarak ördüm. İpimi bir doladım. Sonrasındaki yine düz olarak ördüm. Bunları yine 3'e çıkardım. 2 ters ilmeğimi örüyorum. 2 ters ilmeği ördüm. 1 2 3 tane düz ilmeğim var. İpimi arkaya geçirdim. 3. düz ilmeğim bakın böyle genişleterek diğer ikisinin üzerinden atlattım. İlk ilmeği düz olarak ördüm. İpimi şişime bir doladım. Diğer düz ilmeğimi de ördüm. Yine 3'e çıkardım ilmeklerimi. 2 tane ters ilmeği ördüm. Bir kez daha tekrar edelim. 1 2 3 tane düz ilmeğim var. Üçüncüyü şöyle uzatarak diğer ikisinin üzerinden atlattım ve bıraktım. İlkini düz olarak ördüm. İpime şişime bir doladım. Diğerini de düz olarak ördüm. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Bu şekilde devam edelim. Örgünün arka yüzüne geçelim. Arka yüzde yine aynı işlemi yapacağız. Bakın düzleri düz, ortadaki 3 tane ilmeği ters. 3 ters, 2 düz, 3 ters, 2 düz. Düzler zaten ortaya çıkmış durumda. İlmekleri göründüğü gibi örelim. Evet, örgümün ön yüzüne geldim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane örnek kurmuş olduk. Şimdi tekrardan ilk sırada yaptığım gibi örmeye devam ediyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki ters. Sonrasında 3 tane düz ilmeğim var. 1, 2, 3. 3 tane düz, 2 tane ters. 3 tane düz, 2 tane ters. 3 tane düz, 2 tane ters şeklinde sırayı tamamlayalım. Evet, örgünün ön yüzünü tamamladım. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde ilmekleri göründüğü gibi örelim. Bakın bu şekilde. Zaten nasıl örünce görünüyor. Düzler düz, tersler ters olarak örelim. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Yine modeli kuruyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki ters. Onu ters olarak ördüm ve 3 tane düz ilmeğim var. 1 2 3. Şimdi üçüncüyü şöyle genişleterek diğer ikisinin üzerinden geçirdim ve serbest bıraktım. Burada 2 tane düz ilmeğim kaldı. Şimdi birinciyi düz olarak ördüm ve bir ilmek doladım.
İkinciyi de düz olarak ördüm ve ilmek sayımı yine 3'e çıkarttım. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Şimdi bir kez daha tekrar edelim. 3 tane düz ilmeğim var. Şöyle üçüncüyü diğer ikisinin üzerinden geçirerek serbest bıraktım. 2 tane düz ilmeğim kaldı. Birincisini düz olarak ördüm. Şişime bir doladım. İkincisini de düz olarak ördüm. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Bakın bu şekilde. Aynı şekilde örmeye devam edelim. Modelimiz bu şekilde tekrar ederek ilerleyecek. Şöyle kaç tane model yapmışım? 1, 2, 3, 4 defa aynı modeli yapmışım ben. Bunu arttırabilirsiniz. Bu şekilde modelleri tamamlayalım. Evet, bakın bu şekilde modellerimi tamamladım ben. Şöyle şu bağlı kısımları sayacak olursak bakın. 1, 2, 3, 4. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle nasıl isterseniz o şekilde sayabilirsiniz. Model böyle göründüğü gibi. Bu kadar ördüm ben. Şimdi buradan sonra dilerseniz bunu daha da fazla örebilirsiniz. Örgünün ön yüzündeyim. Bakın şöyle. 2 diş haroşa sırası öreceğim. Sonrasında ilmeklerimi kapatarak örgümü bitireceğim. Haroşa sıralarını nasıl örüyoruz? İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum. Ve haroşa sırasını bu şekilde oluşturuyorum ben. Şimdi böyle örelim. Evet, bakın böyle 2 diş haroşa sırasını ördüm. Şimdi ilmeklerimi kapatıyorum artık. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. İlmeği diğer şişe geçiriyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Böyle tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Evet, bakın böyle son bir ilmeğim kaldı. İpimi burada uzun keseceğim ve bu ipimi patiğimi dikmek için kullanacağım. Şöyle kestim. Bakın bu ilmeğimi böyle çektim. Şu şekilde sıkıştıralım. Ve patiğimizin örgüsünü tamamlamış olduk. Bakın gerçekten çok güzel. Çok kibar bir model oldu. Ayakta da çok hoş duracaktır eminim. Şu şekilde bakın dikildikten sonra da bu halde olacak. Şimdi tersinden dikmeye başlayacağız. İpimizi iğnemize geçirelim. Evet, şimdi dikmeye başlayalım. Öncelikle şuradan şöyle buraya bir düğümlü dikiş yapalım. Şöyle bakın. İğneme şöyle doladım. Şu şekilde sıktım. Şimdi dikmeye başlayalım. Şöyle iç taraftan ilmekleri alarak dikelim. Bir buradan iç taraftaki içe bakan ilmekleri alıyorum. Şöyle böyle ilerleyelim dikerek. Bakın bir buradan şöyle içe bakan ilmekleri alıyoruz. Burada da yine aynı şekilde bakın. Bir buradan bir bu taraftan böyle iç yüze bakan ilmekleri alıyoruz şöyle. Böyle şu kısma kadar dikelim. Evet, bu şekilde dikimini tamamladım. Düz tarafını da çevirdim. Gerçekten çok güzel. Çok kibar, çok kullanışlı bir model oldu. Mutlaka sizlere de örmenizi, denemenizi tavsiye ediyorum. Renk renk örerek hem kız hem erkek bebekleriniz için kullanabilirsiniz. Şu şekilde ben şu bakın kahve çekirdeği, kahve çatlağı dediğimiz örgü modelinin şu delikli kısımlarından şöyle bir kordon geçirdim. Siz böyle kordon da yapabilirsiniz. Dilerseniz zincir çekerek, tığ işi zincir çekerek onu da yapabilirsiniz bağcık şeklinde. İsterseniz bu şekilde sade olarak da kullanabilirsiniz. Zaten şu kahve çatlağı örgü modelinin lastik örgü gibi bir modeli var. Evet, bu şekildeydi modelimiz. Umarım sizler de beğenirsiniz ve birlikte deneriz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımı, örgülerimi severek izliyorsanız, faydalı buluyorsanız kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.